8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi Profesör Doktor Hakan Akın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen başlamak istiyorum. Protetik diş tedavisi nedir? Evet, protetik diş tedavisi protez ile ilgili bir alan diyelim. Yani bizim bir diş eksikliğimiz var. Bu diş eksikliği sonucunda o dişi yeniden yerine koymamız gerekiyor. Onunla ilgili bir zirkonya materyal olabilir. Halk arasında zirkonyum da diyoruz buna. Ya da bir akrilik protez, takıp çıkartma bir protez. Dişlerin tamamı yoksa eğer. Bu bir protezdir yine. Yani bir dokuda, bir organda, bir dişte bir eksikliğimiz var. Onu da biz yerine telafi edip koyduğumuz zaman bu protezin ismi, yani bu ana bilim dalının ismi, bu işle ilgilenen ana bilim dalının ismi de protetik diş tedavisi ana bilim dalı olmuş oluyor. Yani aslında bir protez, bir yapay, bir organ, bir doku yapmış oluyoruz oraya, onun yerine koymuş oluyoruz. Hocam son zamanlarda sosyal medyada da çok rastlıyoruz. Diş estetiği oldukça da Evet. popüler oldu. Gülüş estetiği, diş Nedir bu estetiği. diş estetiği veya bununla ilgili uygulamalar nelerdir? Tabii şimdi dünyada kabul görmüş bazı kriterlerimiz var. Baktığımız zaman çok güzel bir gülüş, çok güzel bir ifade diyebiliyoruz. Onunla ilgili uygulamalarımız da şu anki teknolojimizde biraz daha dijitale yönelik kaymış durumda. Yani aslında başlangıçta siz sonunu görebiliyorsunuz. Ölçüyü dijital olarak alıyoruz. Planlamayı, tasarımı dijital yapıyoruz. Siz bilgisayar ekranından sonucunu görebiliyorsunuz. Yani başta daha hiç size dokunmadan, hiçbir işlem yapmadan, hiç dişinize müdahale etmeden sonucunu görebiliyorsunuz. Ha, bu estetik neyi içeriyor? Tabii ki herkesin bir estetik algısı farklı. Yani aslına baktığınız zaman bizim standart kitabi bir bilgimiz olabilir. Örnek verelim, üst dudak çizgisi bizim için önemli. Mesela baktığınızda pembe estetik dediğimiz diş eti kısmıyla işte beyaz estetik dediğimiz bizim dişin görünen kısmının bu dudak çizgisine paralel ve aynı hizada olması gerekir. Bu bir kitabi bilgidir. Ama hasta diyebilir ki hocam benim diş etlerim böyle birazcık daha görünsün mü? Görünebilir. Ya da alçak gülme hattı vardır. Birazcık daha diş çok az daha az görünebilir. Evet görünebilir. İşte mesela biz bu orana bir Morley oranı deriz. %85 ile %100 arasında dişlerin görünme miktarı gibi. Mesela tasarladığımız planlamalardan biri budur. Aslında kişiye özel bir tasarım yaparız. Kişiye özgü bir şey olur. Ortaya çıkar. Onun duruşunu, onun karakterini de ifade eder. Bu işlemi biz aslında kişisel gülüş tasarımı diyoruz. Evet. Peki çok duyuyoruz böyle diş tedavilerinde şeffaf plak. Evet. Nedir bu şeffaf plak? Şimdi şeffaf plak şöyle, yine teknolojinin ilerlemesi bizim alanımızda bazı şeyleri çok değiştirdi. Bu da onlardan bir tanesi. Eskiden ortodontik tedavilerde yani böyle çapraşıklıklar olduğu zaman, dişler çeneye sığmadığı zamanlarda biz tel takardık hastaların ağızlarına ve o tellerle kuvvet uygular ve onlarla dişleri hizaya çekmeye çalışırdık. Şimdi ise bu gelişen teknoloji sonrasında şeffaf plak dediğimiz bu sistemler çıktı. Yaklaşık 0,75 mm kalınlığında bu oranlarda bir plak içeriyor bu. Bu da bir şeffaf bir plak işte, yani aslında saydam bir malzemeden oluşuyor. Doğal olarak kimse sizin diş tedavisi olduğunuzu anlamıyor bile aslında. Telle Amaç aynı bu etkiyi- aslında. aynı Aynen etkiyi öyle. yaratıyor, Telle değil mi? yapılan etki. Sürede fark ediyor mu yani Var. tedavi süresi? Evet. Sürede de farklılık var. Aslında tedavi süresi ortalama tel süresinin böyle tam yarısı demeyelim ama yarısı kadar neredeyse yakını. Daha kısa sürede şeffaf plaklarla tedavi gerçekleştirilebiliyor. Yani aslında avantajlı bir tedavi. Tek dezavantajı hekim kontrolünü biraz hastaya yönelik olarak düşürüyor. Yani hekim hasta üzerinde öyle tam kontrole sahip değil. Bu şu demek, eğer hasta kullanamazsa, aksatırsa, unutursa, kaybederse o zaman tedavi aksayacak demektir. Onun dışında bir dezavantajı çok fazla yok. Güzel bir sistem, dediğim gibi rutinde de kullandığımız sistemlerden bir tanesi. Hocam diş sıkmayı sormak istiyorum ben Evet. size. Bu da önemli bir konu. Nedir diş sıkmanın zararları? Şimdi şöyle, zarar çok büyük aslında. Normal bir bireyin kuvvetini hani kilogram cinsinden söyleyecek olursak bir 30 kilogram, 40 kilogram civarında bir ısırma kuvvetimiz var bizim diyelim. Diş sıkan bireyler bunun yaklaşık 4 katı kadar ısırabiliyor. 3 katı, 4 katı. Biz eskiden hani böyle birkaç katı kadar ısır diye düşünürdük ama elde ettiğimiz son veriler bunun neredeyse 3 katına kadar çıktığını gösteriyor. Bu şu demek, bu yıkıcı bir kuvvet, çok yüksek bir kuvvet demek. Biz gece farkında olmuyoruz. Onu da tespit de demiyoruz aslında. Bazı hastalarımız şöyle diyor gerçi, hocam uykudan uyandım. Ya da sesine uyandım, gıcırdatmamın sesine uyandım. Ya da bazıları da der ki, hocam sabah kalktım, çenelerimle sanki bir şey çekmişim, bir şey taşımışım, ağırlık taşımışım, çenelerim çok yorgun gibi. Eğer bunlar varsa hastalarda belirti olarak bu çene yorgunluğu özellikle,
O zaman hastamız diş sıkıyor demektir. Biz bilimsel tabii ağız içerisindeki muayenede de bazı kriterlerimiz var. İşte dişlerdeki aşınma yüzeylerini kontrol ediyoruz. Yine röntgen aldığımız zamanki oradaki pulpa odalarındaki kanal içerisindeki daralmalar bizim için önemli bir veri oluyor. O zaman da diyoruz ki evet, hastamız bir diş sıkan hasta ve doğal olarak tedbir almamız lazım. İşte ona yönelik tedavilerimiz var. Koruyucu tedavilerimiz var, plak tedavilerimiz var. Plakla beraber botoks tedavilerimiz var. Tek başına asla bir tedavi yöntemi değil. Tek başına asla botoks yapmıyoruz ama yardımcı tedavi olarak uyguladığımız bir botoks işlemimiz var gibi. Yani etkisi eklemde geri dönüşümsüz hasara meydanı oluşturuyor. Geri dönüşümsüz bir eklem hasarı yapıyor. Bu çok sıkıntılı bir durum. Yani şöyle söyleyeyim. Yarın öbür gün bu hasta çenesini hiç açamayabilir. Sıkışabilir. Dediğim gibi diskle eklemimiz, bizim kıkırdağımız, öyle söyleyeyim, kemiğimizle üzerindeki kıkırdağımız birlikte hareket edip birlikte gelmek durumunda. Bu gerçekleşmeyebilir. Bunun gerçekleşmemesi sonrasında hastada ağız açıklığında kısıtlama, sınırlanma, bir gün bir sabah belki de hastamız kalkacak, ağzını şu kadar açabiliyor. Yani bu hem konuşma hem beslenme problemi olduğu gibi çok da ağırlı bir durum. Maalesef bir de geri dönüşümsüz. O yüzden müdahale edilmesi gereken bir durum. Yani şöyle de bir popüler bir oranlarımız da olabilir. Eskiden bu oranlar bizle ilgili %17, %20 civarında bir eklem problemi oranı verilirdi. Popülasyonda diş sıkma oranı. Ülkelerde farklılık gösterebilir. Covid'den sonra yaklaşık %70 gibi oranlar geliyor artık. Çok ciddi diş sıkmaları geliyor. Yaş daha öncesinde üniversite çağının üzerinde gelirdi. Şimdi ortaokul çağında hastalar bile geliyor. Bu da önemli bir veri oldu bizim için. Peki hocam, sormak istiyorum. Şimdi sıkıntılı bir dişimiz vardı. Çekmek gerekti ve çektik. Evet. Ama yerine de bir şey yapmak istemedik. Bizi neler bekler bu durumda? Evet. Şimdi şöyle, diş dizisi çok sıkı bir dizi. Yani dişler kontak noktalarında böyle sıkı sıkıya temasa geçerlerken o geniş alanlarından temasa geçiyorlar birbirleriyle. Alt taraftaki boyun alanları, yani diş etine, köke doğru giden alanları daha dar dişin. Üst kısımları geniş. Bir dişi çıkarttığınız anda o sıkı sıkıya temas bozulmuş oluyor. Bozulunca o çekilen dişin bütün arkı, yani üstten bir diş çekildiyse bütün üst çenedeki dişlerin sıkı teması ortadan kalkıyor artık. Evet. Artık dişler hareket edebilir pozisyonda. Dişlerimiz bizim öyle stabil kemik içinde durmuyor. Ligamentler, ip diye düşünün onu. Kemiğin içerisinde ipler var. O dişlerin köklerini çekip tutunuyor onlar. Ama onlar esnek malzemeler. Yani diş uzayabiliyor. Canlı bir doku çünkü o. Şimdi üstten bir diş çektik diyelim. Altta karşılığı olmayınca, alttaki diş yukarıda karşılığını görmeyince, oradan ona kuvvetli çiğneme de bastıracak bir şey olmayınca, aa diyor, ben serbestim, ben uzayabilirim. Evet, uzayabiliyor. O zaman uzuyor. Bu uzama da ilk 24 saat mesela en başta. Tabii mesela biz Çok bir diş hızlı bir keseriz. şekilde uzayabiliyor yani. Protez yapacağım diyelim. Bir diş keserim. Diyelim ki size bir geçici yapmadım o gün. Kontağa getirmedim dişlerinizi, geçiciyle eski haline almadım. O arada protez için sizin dişinizi küçültmüştüm ya 1,5-2 milimetre kadar. Onun mesela atıyorum 1 milimetre kadarını o gece uzadığını düşünebilirsiniz. Böyle bazen radikal uzamalarda olabiliyor. O yüzden tabii ki tedbiri önceden almak lazım. Diş çekimi yapılacağı zaman çekimi öngörüp hemen ona müdahale etmek lazım. Yani tedaviyi kısa sürede zamanında yaparsak eğer çözümü kolay oluyor. Ama beklersek çözümü zorlaşıyor. Yandaki dişler devriliyor, üstteki diş uzuyor ve o çene arkının tamamı da kaymaya başlıyor artık. Problem büyüyor giderek. Evet. Hocam, diş estetiği ile ilgili bir konu daha var. Beyazlatma. Bu diş beyazlatma konusu. Bu nedir? Yani zararlı bir işlem mi? Evet. Şimdi şöyle, zararlı değil aslında ama çok masumane de değil. Bizim yaklaşık olarak uygulama süremiz 30 ila 45 dakika civarında bir işlem süresi var. Ortalama işlem süremiz. Bu işlem süresi esnasında bir ajan uyguluyoruz oraya. Bir beyazlatıcı malzeme uyguluyoruz oraya. Bunun da aktivasyon süresi yaklaşık 15 gün. Hiç zararsız diyemem işlem için ama yani aslında tedavi sonucuna baktığınız zaman biraz masumane kalıyor bu. Evet. Diğer işlemlerimize oranla biraz masumane. O yüzden yaptırılabilir. Ben de zaten yaptırdığım işlemlerden bir tanesi. Sonuç olarak yaklaşık 2 yıl kadar süren bir beyazlatma sonucu elde ediyoruz. Bu tabii kişinin yeme içme alışkanlıklarına göre değişiyor. Çok çay içen, çok kahve içen, sigara tüketen bireylerde renk böyle bir ton daha hızlı geri döner. Ama şu da bir artı, renk hiçbir zaman eski haline geri dönmez. 4. derece bir diş vardı elimizde. Biz bunu 1. derece bir dişe çevirdik diyelim. Renklenme 2-2,5 civarında falan olur. Ortalama diyelim. Hiçbir zaman tekrar 4 olmaz.
Ama yeniden kısa süreli bir 10-15 dakikalık bir işlemde yeniden 1'e döner. Yani ilk hali gibi olmaz. Mutlaka avantaj olur. Tabii ki kişiden kişiye değişen bir endikasyon, yani bir tedaviye çözüm sınırımız var. Her hastaya yapamıyoruz. Yani uygun hastaya yaptığımız zaman başarılı sonuçlarımız çok yüksek. Peki az önce de bahsettik, bu hani çekilen dişin yerine işte diş yapmıyoruz, kayma oluyor ya da çene yapısı bozulabiliyor. Bu gibi çene bozukluklarında ne tür tedaviler uyguluyorsunuz? Şimdi bu bozukluk eğer bir iskeletsel bir bozukluksa, yani bir kemiğe yönelik bir bozukluk varsa, yani alt çenemiz önde diyelim, normal şartlardan daha önde, ya da tam tersi üst çenemiz önde, alt çok fazla geride diyelim. Ya da yüzümüzde ciddi bir asimetri var diyelim, işte fasyal asimetri dediğimiz vakalar. Bu tarz işlemler eğer varsa, bu tarz bir vaka varsa elimizde, o zaman tabii biraz daha komplike ve biraz daha radikal işlemler yapıyoruz. Yani böyle şeffaf plak işlemleri gibi daha masumane, kolay işlemler olmuyor. O zaman cerrahi ile beraber şeffaf plak, cerrahi ile beraber aslında şeffaf da değil, tel tedavisi bizim önerdiğimiz tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Biraz daha radikal bir asimetri bunlar. Çünkü biraz daha radikal işlemler. O zaman da biz bu maksilofasyal cerrahi işlemleri dediğimiz, hani genel anestezi altında yapılan işlemlere artık dönmek zorunda kalıyoruz. Onları da rahatlıkla hastalarımıza gerçekleştirebiliriz. Yani aslında süreç bir tık böyle hastalar açısından zorlu olsa da sonucu yine güzel olan işlemlerden bir tanesi. Hocam bu implant cerrahisinde bir önemli konu da kemiğin kalitesi. Evet. Yani ileri osteoporozu olan, daha doğrusu kemik zafiyeti olan hastalara da implant yapabilmek mümkün mü? Mümkün olan grup var o hasta grupları içerisinde. Şimdi hastalar aslında şöyle değerlendiriyor en başta. Dişlerini sallanarak kaybettiği için, kemikler eriyerek kaybettiği için hasta hemen şöyle bir düşünce içerisine giriyor. Diyor ki hocam bende kemik erimesi var, bana implant olmaz. Hemen ilk bakış açısı bu oluyor. Aslında oradaki kemik kaybının nedeni kemik erimesi değil. Yani bizim vücudun belli bölgelerinde de göreceğimiz genel bir kemik erimesi teşhisi konulup, osteoporoz teşhisi konulup, hastaya bir ilaç tedavisi ya hap yoluyla ya damardan IV dediğimiz bir yöntemle ilaçları alması yöntemi değil bu olay. Aslında hani bakteriyel nedenlerle gelişmiş bir rezorpsiyon, bir erime söz konusu. Bu tarz hastalarda erime ne boyutta olursa olsun elimizde yeter ki bir bazal bir de olsa bir kemik kalsın, bir ana kemik. Yani o implantı yerleştireceğimiz bir kemik kalsın. Biz o zaman implantı yapabiliyoruz. Yine genelde bu hastalarda üst çenede ve alt çenede, arka bölgelerde özellikle kemik kaybı çok fazla olur. Ama daha kemik yoğunluğu müsait olan ön bölgeler daha sert kemiklerdir. O bölgelerde kemikler daha yoğundur. O yüzden oralarda daha erime güç olur. O bölgeler elimizde genelde kalır. O bölgelere implant yapıp özel tekniklerle bütün ağzı yine sabit vidalı protezler yapabiliyoruz. Osteoporoz teşhisi konmuş. İlaç kullanıyorsa hasta, eğer IV ise bu, o zaman yapamıyoruz. O zaman çünkü nekroza neden oluyor. Ama IV değilse, ilaç kullanıyorsa hasta, o zaman da işte yine belli bir kan değeri sonuçlarına ihtiyacımız var. Bir de belli sürede ilaç tatiline ihtiyacımız var. İlaç tatili nedir? İlacı bir süre kesmemiz gerekiyor. Doktor ile konsült ederek. O kişiye özel dediğim gibi tasarladığımız bir tedavi planı oluyor ve o hastalara yapabiliyoruz. Yani eğer oral yolla ilacımızı alıyorsak bir şansımız var. Ama damardan aldıysak, IV aldıysak maalesef o hasta grubu için endikasyonumuz yok. Evet. Peki bunun dışında implant yapmanın bir yaşı var mı? Şöyle bir alt yaşı var aslında. O da büyüme gelişimin tamamlanması için beklediğimiz bir yaş sınırımız var. Yine bir kitabi bilgi vereyim. Bayanlarda 15, erkeklerde 17 yaş. Güncellenen bir yaş gibi oldu artık bizde. Daha bunun 2 yaş daha ötesi bize söylenirdi ama genelde şu an epifiz, diyafizlerin yani büyüme gelişimin kapandığını genelde bu yaşlarda görmeye başladık. Ama yine de bize kitabi bilgi olarak eskiden söylenen, bizim de öğrettiğimiz hala 17-19 yaş aslında. Yani bir 19 yaşı erkeklerde gördüğümüz zaman, kadınlarda bir 17 yaşı gördüğümüz zaman ama yine de bakacağımız şey aslında hani bir standart olarak yaş değil, büyüme gelişimin tamamlanması. Onu tamamladığını gördüğümüz anda implantımızı artık yapabilecek durumdayız demektir. Üst sınır olarak yaş sınırımız yok. Yani bizim 90 yaşında da hastamız var, 80 yaşında da hastamız var, 30-40 yaşında da hastamız var. Yani her yaş grubuna yapabiliyoruz aslında. Evet hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz hocam.
Bugünkü konuğumuz diş hekimi Profesör Doktor Hakan Akınlı. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.